Ve Rusya, Moskova'ya karşı isyan bayrağı açan paralı asker grubu Wagner'in ve paralı asker grubu Wagner arasında. Rusya'da Wagner krizini konuşuyoruz. Paralı asker grubu. Günlerdir herkes Wagner diyor. Gazeteciler, akademisyenler, yazarlar, tarihçiler ve hatta bu meseleye dair azıcık ilgi duyan herkes sürekli biçimde Wagner'i konuşuyor. Konuşulan konular arasında Wagner'in ve kurucusu Prigojin'in Putin'le ve Putin yönetimiyle neden ters düştüğünden şirket hedeflerine, Shoigu ve Gerasimov düşmanlığından dış desteklere kadar hemen her şey var. Ancak bu içeriğin editörü olarak Wagner'i yeterince tanımadığımızı düşünüyorum. Bu nedenle Wagner'in çalışma biçimlerini, prensip ve yaklaşımlarını, Türkiye ile karşı karşıya geldiği noktaları ve dünyadaki muadilleri masaya yatırmak istedim. Uzun araştırdım ve artık hazırım. Siz de hazırsanız dünyanın 4 gündür aralıksız konuştuğu Wagner'i biraz daha yakından tanıyalım. Wagner'i daha iyi anlamak için oligark kavramını konuşarak başlayabiliriz. 1990'ların başındayız. Sovyetler Birliği dağıldı ve özellikle Rusya ile Ukrayna'da çok sayıda isim ortaya çıktı. Bunların ortak özelliği gelir kaynaklarının bilinmemesi ve seçkin bir zümreye ait olmaları şeklinde özetlenebilir. Ancak tabii ki tek ortak özellikleri bunlar değildi. Yunanca oligarkiyadan türetilen isim azınlık kuralı anlamına geliyor. Bu oligarklar 90'lı yılları kasıp kavururken milenyum geldi. Vladimir Putin'in devlet başkanı olduktan sonraki 4 yılı oligarklarla mücadeleye ayrılmış gibiydi. Her bölgede hüküm süren bazı kişiler oldu ve bunlara oligark denmeye başlandı. Bir avuç insan toplumun tamamından daha fazla siyasi ve ekonomik güce sahip olmuştu. Bu inanın bana ciddi bir güç savaşından farksızdı. Putin servetleri sayılamayacak kadar fazla olan bu isimleri tek tek hedef tahtasına oturttu. Her biriyle oldukça sert konuşuyor, birçok farklı ticari hamleyi çeşitli soruşturmalarla durduruyordu. Sakın şimdi Putin'e bak, adam Don Kişot gibi falan demeyin. Bu çabanın asıl nedeni kendi oligarklarını oluşturmak istemesinden başka bir şey değildi. Nitekim oluşturdu da. Wagner kurucusu Yevgeni Prigojin bu oligarklardan biri olarak karşımızda. Gasp nedeniyle 10 yıl boyunca hapiste yatan, burada geliştirdiği ilişkiler sonrası suç dünyası stajını tamamlayan bir sokak sosisçisinden restoran devine, oradan da özel askeri şirket sahibine dönüşen Putin'in özel aşçısı, büyük projesi, güvendiği adam Yevgeni Prigojin. Rusya Federasyonu'nun yalnızca birkaç günde eksenini kaydıran bu adam, Wagner'e dair oldukça stratejik bir yönerge oluşturdu. Prigojin'in birinci önceliği güçlü bir ekibin kurulmasıydı. Tabii A takımı da hemen her şeyden önemliydi. Organizasyon için güçlü bir yönetici seçti. Yarbay Dmitri Valeryevich Utkin. Bu isim Prigojin ile birlikte Wagner kurucusu olarak anabileceğimiz kadar önemli ve kritik bir isim. Şirket hangi sorunlu ve zorlu bölgeye giderse gitsin tüm çalışma planlarını Utkin oluşturuyordu. Rus Askeri İstihbarat Servisi GRU'da taktik ve stratejiye dair çok şey öğrenen ve öğrendiği her şeyde pratiğe dökebilme şansı olan bir isimden bahsediyorum. Utkin, Wagner mensuplarının eğitimiyle ve kapasitesiyle de yakından ilgilendi. Bildiği her şeyi ekiple paylaşıyor ve güçlü bir sistem kurmaya çalışıyordu. Wagner'in Suriye ve Libya operasyonlarıyla Ukrayna faaliyetleri tam olarak onun eseriydi. Prigojin yalnızca onunla her şeyi konuşur, alttaki kurmaylara sadece bilmesi gerektiği kadarını söylerdi. Bu da Wagner içine büyük sızmalar olmasını büyük ölçüde engelledi. Wagner mensupları silah kullanımı ve yakın dövüş konularında resmi bir askeri birlik kadar yoğun eğitimler alıp her zorluğa dayanıklı bir ekibe dönüştü. İstihbarat konusundaki yetkinlik için ise Amerika Birleşik Devletleri dahil çok sayıda ülkede istihbarat personeli olarak çalışan isimler eğitmenlik göreviyle Wagner'e yardım etti. Hatta bu isimlerin çoğu Rusya'ya yerleşerek koruma altına dahi alındı. Yani özetle Wagner muadil özel askeri şirketlere oranla fazlasıyla özenli ve profesyonel bir yapıya sahip diyebiliriz. Wagner'in iş yapış biçimlerini de biraz detaylandırdıktan sonra bizim için önemli bir detaya daha değinelim istiyorum. Türkiye ve Wagner meselesi. Wagner, Türk ordusunun aktif biçimde bulunduğu çok sayıda noktada karşı karşıya kaldığımız bir organizasyon. Yani Rusya'da darbe girişimi yapması üzerinden yoğun biçimde konuşulan Wagner'i biz uzun süredir yakından tanıyoruz. Wagner 2016'da Libya'da darbeci General Hafter adına savaşmıştı. Libyalı kardeşlerimizi asla darbecilerin ve lejyonerlerin insafına bırakmayacağız. Hatta yönetimin değişmesi için çıkarılan iç savaşta önemli aktörlerden biri olduğu da konuşuluyordu. Wagner o noktada Hafter için çalışırken Türkiye ise Akdeniz'deki çıkarları doğrultusunda Libya'nın meşru hükümetini desteklemiş ve Akdeniz'e dair anlaşmalar yapmıştı.
Türk SİHA'larıyla ve Akdeniz'de bulunan gemilerden atılan füzelerle Türkiye, Wagner'in de dahil olduğu Hafter destekçilerine büyük zararlar vermişti. Hatta General Hafter'in başarılı olamamasındaki temel nedenlerden biri olarak Türk desteği de ön plana çıkmıştı. O dönemler Türkiye'nin tam 7 savaş gemisi Libya açıkları başta olmak üzere Akdeniz'de cirit atıyordu. Türk kuvvetleri Hafter'in İHA'larını düşürüyor, Wagner ve Hafter'e güçlü zararlar veren çok sayıda operasyona imza atıyordu. Wagner ve Türkiye'nin karşı karşıya geldiği tek nokta da Libya değildi. Sudan ve Suriye'de de benzer durumlar bilfiil yaşandı. Türkiye, Sudan'da Sevakin Adası'nın kullanımı için dönemin hükümetiyle anlaşma imzalamıştı. Ancak daha sonra Sudan'da iç savaş çıkarıldı. Wagner burada da ortaya çıktı. Askeri darbe ile hükümet değişmişti. Wagner'in buradaki değişiklik için kritik enstrümanlardan biri olduğu yoğun biçimde konuşuldu. Bu noktada da Türkiye ve Wagner'in yaklaşımlarının baştan sona farklı olduğunu söyleyebiliyoruz. Hakeza Suriye'de de en aktif Rus yapılanmalarından biri şüphesiz Wagner'di. Burada da Türkiye ve Wagner'in yoğun biçimde karşı karşıya geldiğini biliyoruz. Bu arada bir fotoğrafın hikayesinden de bahsedelim istiyorum. Wagner kurucusu Prigojin'in Türk bayrağı ve Amerika Birleşik Devletleri bayrağına sarılı 2 tabutla verdiği pozu görüyorsunuz. Bu fotoğraf Ukrayna Savaşı sırasında Bahmut'taki çatışmada hayatını kaybeden bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı ve vurulan bir binada cansız bedeni bulunan bir Türk vatandaşının ülkelerine geri yolladığı açıklamasına iliştirilmişti. O dönem Prigojin, bir ABD'li ve bir Türk'ün cansız bedenlerini tutsaklar ile birlikte geri yolluyoruz demişti. Evet, Türkiye ve Wagner'in ortaklaştığı noktaları da konuştuk. İçeriğin sonunda Wagner'e yakın örnekleri de masaya yatırabiliriz. Zira bunlar dünyada özel askeri hizmet veren tek şirket değil. En bilinenlerden biri ise şüphesiz ABD'li Blackwater. Hatta yeni ismiyle Akademiya. Peki bu şirketler nasıl ve neden çoğaldı? Soğuk Savaş sonrası ABD başta olmak üzere küresel güçler askeri teşkilat yapılanmasındaki personel sayılarını azaltma yoluna gitti. Örneğin ABD 1960'lardaki asker sayısını 1990'lara gelindiğinde 3'te 1 oranında indirmişti. Fakat diğer taraftan da küresel kargaşa çağı başladı ve bu da küresel güvenlik anlayışının adeta mutasyona uğramasına yol açtı. Üstelik siber güvenlik, uzaydan gelen tehdidin boyutu vesaire gibi birçok yeni değişken de ortaya çıktı. İşte devletlerin asker sayısını azaltması sonucu ortaya çıkan arz eksikliğine karşılık değişen güvenlik anlayışının getirdiği talep artışı nedeniyle yaşanan arz-talep dengesizliği bu taleplere cevap verecek askeri yapılanmaların özel sektör anlayışıyla oluşmasına sebep oldu. Blackwater'da dünyanın gözü önünde Afganistan ve Irak başta olmak üzere çok sayıda noktada ABD'nin kriminal işlerini gerçekleştirdi. Blackwater bugün bile özel ordular veya özel askeri güvenlik şirketleri pazarında kalmasına, milyonlarca dolarlık sözleşmeler imzalamaya devam etmesine olanak tanıyan ve birkaç kez başvurduğu isim değiştirme yoluna gitse de ücretli güvenlik ve askeri hizmetlerini dünyanın her yerinde hükümetlere ve bireylere sunmaya devam ediyor. Yani kısacası kritik çok sayıda noktada artık özel askeri şirketleri görebiliyoruz. Wagner'in Rusya'da karşılaştıklarıyla bir kez daha gündeme gelen bu meseleye dair bir editör öngörüsüyle bitirelim istiyorum. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Almanya'yı bile etkileyip savunma harcamalarını artırdığı bir noktada ilerleyen süreçte çok sayıda özel istihbarat ve askeri şirketi görebileceğiz. Refah toplumu olarak nitelendirilen Almanya, bizim için kim savaşacak sorusunun cevabı olarak özel askeri şirketleri gösterebilecek noktadayken bu şirketlerin geleceği için de bir tahmin yapmak çok güç değil. Kısacası özel yasalarla kontrol altına alınması gerekliliğiyle birlikte çok sayıda askeri şirketi daha sık biçimde göreceğimizi düşünüyorum. Haklılık ya da haksızlığımı tabii zaman gösterecek. GZT'ye abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ve Rusya, Moskova'ya karşı isyan bayrağı açan paralı asker grubu Wagner'in ve paralı asker grubu Wagner arasında Rusya'da Wagner krizini konuşuyoruz. Paralı asker grubu.